Herkese selamlar. Bugün sizlerle konuşacağımız konu, hani o filmlerde gördüğünüz masum yüzlü ama içi şeytan karakterler var ya, işte onun Türkiye'deki kanlı canlı örneği. Lakabı Bebek Yüzlü Katil. Adı Ali Kaya. Onu sokakta görseniz o genç, temiz yüzüne bakıp bu çocuktan zarar gelmez dersiniz. Hatta belki yol sorarsınız, sohbet edersiniz. Ama o bebek yüzün arkasında Türkiye'nin en tehlikeli, en durdurulamaz ve belki de en zeki seri katillerinden biri yatıyor. Ondan fazla cinayet, akıl almaz firarlar, cezaevi duvarlarını aşan bir ölüm listesi. Bugün sadece bir katili değil, aynı zamanda hukuk sistemindeki boşlukları, deli raporu alıp sokağa salınan bir ölüm makinesinin nasıl durdurulamadığını konuşacağız. Hazırsanız Adana'dan başlayıp tüm Türkiye'yi dehşete düşüren bu karanlık yolculuğa çıkalım. Hikayemiz 1970'lerin sonunda, 1978 yılında Adana'da başlıyor. Ali Kaya daha sonra ailesiyle birlikte Alanya'ya taşınıyor. Aslında hikayenin başlarında klasik bir sorunlu çocukluk tablosu görüyoruz. Okul sıralarında değil, suç dünyasının basamaklarında büyüyor Ali. Hırsızlık, kavga, yaralama. Daha 17 yaşındayken suç dosyası o kadar kabarıyor ki kendini demir parmaklıkların arkasında buluyor. Ama asıl kırılma noktası burası değil. Asıl dehşet 1997 yılında başlıyor. Ali o zamanlar sadece 19 yaşında. Gencecik bir delikanlı. Herkes onun ıslah evinden çıkıp düzeleceğini umarken o dışarı çıkar çıkmaz ilk ve en yakın hedefine yöneliyor. Amcası Celal Kaya. Alanya'da emlakçılık yapan öz amcasını ofisinde kıstırıyor. Sebebi hala tam net değil. Belki bir aile meselesi, belki para. Ama Ali'nin öfkesi o kadar büyük ki amcasını defalarca bıçaklayarak oracıkta öldürüyor. İşte burada sistemin ilk çatlağını görüyoruz dostlar. Bir insanı öldüren, daha 19 yaşında bir katil. Ne beklersiniz? Yıllarca hapis yatmasını değil mi? Ama Ali, o dönemki yasalar ve yaş indirimleriyle sadece 5 yıl ceza alıyor. Ve sıkı durun, bu cezanın da tamamını yatmıyor. 1999 yılında, yani sadece 2 yıl sonra, bebek yüzlü tekrar aramızda, tekrar sokaklarda. Hapisten çıkan Ali'nin uslandığını düşünenler çok büyük bir yanılgı içindeydi. Çünkü o içerideyken bir haber almıştı. Annesine Zeynel Abidin Gümüş adında birinin cinsel saldırıda bulunduğu ya da rahatsız ettiği dedikodusu kulağına gelmişti. Ali'nin beyninde tek bir komut vardı. İntikam. Alanya'ya döner dönmez Zeynel'i buldu ve hiç tereddüt etmeden tetiği çekti. İkinci cinayetini işlemişti. Tekrar yakalandı, Elazığ Kapalı Cezaevine gönderildi. Ama Ali Kaya, sıradan bir mahkum gibi cezasını çekmeye niyetli değildi. O kadar zeki ve manipülatifti ki, sistemin en büyük açığını kullanmaya karar verdi. Akıl sağlığı. Elazığ'da kapalı alanda kalamaz, klostrofobisi var, akli dengesi yerinde değil gibi raporlar almayı başardı. İnanılır gibi değil ama bu raporlar sayesinde cezaevinden çıkarılıp hastaneye sevk edildi, oradan da bir şekilde sokağa dönmenin yolunu buldu. İşte bu dönem Alanya sokaklarının kana bulandığı dönemdir. Elinde deli raporu bir olan, yani cezai ehliyeti olmayan bir seri katil düşünün. Sokakta geziyor. Polis yakalasa bile bu adam deli, hapse atamayız deniliyor. Bu özgürlük döneminde Ali durmadı. Kendince kötü olarak etiketlediği herkesi hedef aldı. Dedo lakaplı bir müzik sahibini, Ağrılı Mehmet'i, Fırat Sededi'yi bıçakladı. Hatta iddialara göre Alanya Kapalı Cezaevi Müdürü Kemal Aksakal'ı bile sokak ortasında öldürdü. Düşünün, devletin cezaevi müdürünü öldüren adam, akıl hastası diye sokakta gezebiliyordu. Bu, o dönem Alanya halkı için tam bir kabustu. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Yetkililer, bu adamı dışarıda tutamayız diyerek onu Türkiye'nin en ünlü, en karanlık kurumlarından birine sevk ettiler. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Burası öyle bir yer ki, o dönem Türkiye'nin en azılı psikopatları orada. Ali Kaya'nın koğuş arkadaşı kim biliyor musunuz? Çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş. İkisi iyi anlaşıyorlar. Ama hastanede Ali'nin nefret ettiği başka biri daha var. İzmir canavarı lakaplı Ayhan Kartal. Ayhan Kartal, küçük çocuklara tecavüz edip öldüren sapık bir katildi. Ali Kaya'nın ise kendi kafasında kurduğu bir adalet terazisi vardı. Ona göre tecavüzcüler ve çocuklara dokunanlar yaşamayı hak etmiyordu. Kendisini Allah'ın bir memuru,
dünyayı temizlemekle görevli bir cellat olarak görüyordu. Tarih 13 Mart 2000. Gece yarısı. Ali Kaya ve arkadaşı Tayfun Şahin planlarını devreye soktular. Ayhan Kartal'ı sıkıştırdılar. O gece o odada yaşananlar tam bir vahşetti. Ali Kaya, İzmir canavarını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Sonrasında verdiği ifade tüyler ürperticiydi. Ben görevimi yaptım. Memleketi kötü insanlardan temizledim. Bu olaydan sonra Ali'nin sadece bir katil değil, misyon odaklı bir seri katil olduğu tescillenmiş oldu. Bu cinayetten sonra Şanlıurfa cezaevine gönderildi. Ama Ali Kaya'yı dört duvar arasında tutmak imkansız gibiydi. 2003 yılında Şanlıurfa Yarı Açık cezaevinden elini kolunu sallayarak kaçtı. Bir yıl boyunca firari gezdi. 2004'te Alanya'da Erdal Yılmaz sahte kimliğiyle yakalandığında yüzünde o meşhur, alaycı bebek yüzlü gülümsemesi vardı. Mahkemede şöyle diyordu: "Benim görevim daha bitmedi. Yarım kalan işlerim var." Yıllar geçti, 2012'de tekrar serbest kaldı. Evet, yanlış duymadınız, yine çıktı. Ve çıkar çıkmaz yine kan döktü. Kendisini ihbar edenlerin hasımlarını öldürdü. Mehmet Poyraz'ı evinde infaz etti. 2013'te jandarmayla girdiği çatışmada vurularak yakalandı. Ama hikayenin en bombastik, en Hollywood sahnesi 2014 yılında yaşandı. Yer, Gaziantep H tipi cezaevi. Burası yüksek güvenlikli bir yer, buradan kaçış yok deniliyordu. Ama Ali Kaya yine yapacağını yaptı. Ziyaret saatindeki kalabalıktan faydalandı. Bazı kaynaklara göre ziyaretçi arasına karıştı. Bazılarına göre ise kendi yaptığı derme çatma bir merdivenle ve tellerden atlayarak duvarları aştı. Düşünün, ülkenin en çok aranan seri katili en korunaklı cezaevinden kuş gibi uçup gitti. Tüm Türkiye alarma geçti. Sokaklarda panik vardı. Çünkü Ali Kaya'nın bir ölüm listesi olduğu biliniyordu. Yakalandığında üzerinden çıkan bu listede 10 kişinin adı yazılıydı. Eğer yakalanmasaydı o listedeki herkesi tek tek avlayacaktı. Ali Kaya'nın kaçışı uzun sürmedi. Gaziantep'te bir evin çatısında köşeye sıkıştırıldı. Teslim olurken bile o misyoner tavrını sürdürüyordu. Bağırıyordu: "Bugün olmazsa yarın. Allah'ın izniyle hak yerini bulacak." Onun için hapishane bir son değil, sadece bir duraklama dönemiydi. Şu an Ali Kaya, 40'lı yaşlarının ortasında ve hala yüksek güvenlikli bir cezaevinde. Bebek yüzlü katil, arkasında ondan fazla ceset, acılı aileler ve adalet sistemine dair devasa soru işaretleri bıraktı. Onun hikayesi bize şunu gösteriyor: kötülük her zaman çirkin, korkunç bir yüzle gelmez. Bazen en masum, en bebek yüzlü suretlerde karşımıza çıkar. Ve en tehlikelisi de kendini adalet dağıtıcısı sanan canavarlardır. Umarım bu video, olayların perde arkasını anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu tarz gerçek suç dosyalarının devamı için videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, güvende kalın.